Ya sen büyüyünce denizaltı mı olacaksın ya? Ne güzel bir şeymiş öyle. Surat çizmişler bir de öne. Güzel bir günden ve şahane bir Ohrid manzarasından herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bir önceki videoyu izleyenler Türk köyünü ziyaret ettiğimizi hatırlayacaklardır. Radavuş bölgesindeydim. Oradan yola koyuldum, Üsküp'e döndüm. 2,5 saatlik bir yolculuktu bu. Üsküp'ten de hiç beklemeden Ohrid'e geldim. 3 saatlik bir yolculuk yaptım. Şu an arkamda gördüğünüz manzara ne kadar güzelse yolda izlediğim manzara da o kadar güzeldi dostlar. Yemyeşildi. Yani eğer vaktiniz ve fırsatınız varsa gündüz vakti yapmaya çalışın ya da böyle hava kararmadan bir tık önce yapmaya çalışın bu yolculuğu. Şahane bir manzara izleyeceksiniz. 3 saat sürdü yol. Ne kadar ödedim otobüse? 900 dinar normalde tek yön bilet, ama şöyle bir bilgi öğrendim. Eğer gidiş dönüş bilet alırsanız 1240 dinara denk geliyor. Yani dönüş biletiniz bayağı uyguna denk geliyor. Ama tek yön alırsanız 900 dinar. O da ne kadar yapıyor? 15 euro yapıyor. Yanlış hesaplamıyor isem. Şimdi Ohrid'deyim. Arkamda şahane bir manzara var, görüyorsunuz. Bilerek buradan başlamak istedim videoya ki ne kadar güzel bir yeri gezeceğimizi videonun başında görün istedim. Hazır videonun başındayken bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar varsa kanalıma abone olup beni destekleyebilirler. Abone ol kutucuğunun yanında bir zil var. Onu aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda haberdar olacaksınızdır. Bunları yaparsanız beni desteklemiş olursunuz dostlar. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan Ohrid gezimiz başlasın diyeyim. Biraz daha evimizde hissediyoruz burada. Adam benim. Bu bizim kamyon otobüsçü bu. Evet. Türkiye'de yani özgürlük daha fazla. Şöyle güzel bir hareketimiz var. Böyle dondurmayı alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Al bakalım abi. Dondurma. İşte bu. Bunu yedi, abimin bunu yedi. Götürsün ya da gel buradan. Hadi göreyim seni. Peki hep böyle dondurma tezgahlarında Türkler mi çalışıyor? Tabii Maraş'ta, ben Sivaslıyım. Bir aksilik oldu orada. Ucuz diyor. Alak. Burada mesela asgari ücret 330 euro. Ohrid Gölü'nde gezintiye çıkmak isterseniz buradan tekneler kalkıyor. Burada böyle bir tık daha ufak botlar var. Tur satın almanız gerekiyor. Burada gördüğünüz herkes sizlere tur satmaya çalışacaktır. Konuşun, pazarlık yapın. En uygun tur hangisi ise onu seçebilirsiniz dostlar. Mesela bu 15 euroya şeye götürüyor. Karşı tarafta bir kilise var. Sen Naum Kilisesi. 15 euroya götürüyormuş oraya. Ne diyor? Sabah 10'da kalkış diyor. Başka tur var mı bakalım? Ha, burada fiyat listesi var. Bunlar mesela bak 20 euroya getiriyormuş sen Naum'a. Başka 10 euroya gün batımı turu yapıyorlarmış. 5 saatlik bir parti turu yapıyorlarmış. Ohrid Gölü'nün üstünde 30 euro. Bu arada burada kaç Makedon dinarı olduğu da yazıyor. Saatleri de burada. Gelirseniz eminim burada birkaç gün gezeceksinizdir. Ohrid gerçekten şahane bir yer. Bunu neden söylüyorum? Çünkü 5 sene önce burada 4-5 gün kalıp gezmiştim. Eminim siz de biraz daha uzun gezeceksinizdir. Öyle bir gece kalıp devam etmeyeceksinizdir. O yüzden tur satın alacağınızı düşünüyorum. Burada hemen şu büyük bayrağı görüyorsunuz. Hemen altında tur satan firmalar var. Konuşursunuz, pazarlığınızı yaparsınız ve turun tadını çıkarırsınız dostlar. Avrupa'nın en eski krater gölü burası ve en derin göl Ohrid Gölü. Bayağı meşhur ve Balkanların incisi diyebiliriz burası için. Yani Makedonya'nın incisi, o kesin. Ama Balkanların incisi desem de abartmış olmam şahsen. Biraz önce hemen şu karşıdaydım, oradan çektim videoyu, fotoğrafları. Sırtınızı teknelere veriyorsunuz, dümdüz karşıya yürüyorsunuz. Hemen Türk Çarşısı'na gireceksiniz dostlar. Şu an Türk Çarşısı'nın içerisindeyim. Burada hediyelik eşya dükkanları var. Kafeler, restoranlar, döviz büroları. Yani ne arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Burası da çarşının meydanı dostlar. Şimdi böyle ileriye doğru gideceğiz ama
Şurada gerçek Aydınlı 09 Nazilli yazıyor ya, oraya bir selam iletmem gerekiyor. Hatırlıyorsanız Matka'da bir tane otobüs şoförü abiyle tanışmıştım. Buranın sahibine bir selam gönderdi de bir o arkadaşı bulup selamını iletelim. Selamünaleyküm. Hocam buranın sahibi siz misiniz? Bir selam getirdim size. Şimdi fotoğrafını göstereceğim abinin, adını unuttum da. Matka'da tanıştık kendisiyle. Buraya uğra, selamımı ilet dedi. Adam benim. Bu bizim kamyon otobüsçü bu. Evet. Neydi bunun adı? Jack Daniels bu, Didimli. Ha evet dedim de evet. Instagram adresi ne biliyor musun? Jack Daniels. Bunu orada Çorumlu Jack Daniels'ı Çorumlu diyorlar buna. Şeyde tanıştık. Eskiden- Matka'da Bu tanıştık Didimli da. taksiciydi bu. Orada meşhur tanırlar bunu. Uzun yol şoförüymüş sonra. Sonra koronada iflas etti bu. He. Otobüs aldı. Ondan da iflas etti maşallah. Şimdi şoförlük yapıyor. Kral adam. Otur çay batar. Eyvallah, oturayım hocam ya. Yalnızsın, var mı arkadaş işte? Yo, tek geziyorum ya. Geleyim abi şöyle yanınıza. Nasılsın abi, iyi misin? Burak benim adım. Memnun oldum. Şöyle yanına geçeyim abi ben senin. Gezmeye mi geldiniz abi buraya? Nasıl, beğendiniz mi buraları? Yerlisisin. Oo süper. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi abi, geziyorum, Sırtla seyahat çanta. ediyorum. Ha, sırtla çanta, seyahat ediyorum, Tek geziyorum, başına. video çekiyorum. Tek başıma, evet. Hangi kanal senin? Burak Durgun. Birazcık biz senden bahsettik de sen abi Aydın'dan, Nazilli'den gelmişsin, burada birkaç sene kalmışsın. Sonrasında bu işletmeyi açmışsın. Biz 2017 geldik. İşletmeyi de yani ne yapıyor? 2017'yi 8 yıl mı yapıyor? 4 yok 7 yıl yapıyor. 7 yıl. Tabii 8'i atladık. Ama 4 yıldır iş yerimiz var. 3 yıl falan iş yeri yoktu. Gerek de yoktu. İlk 3 yıl iş yeri açmadın, Yok, sonrasında ben açtın. bazı işletmelerim var. Gider gelirim. Orada bulundum biraz ama babam devamlı 7 yıldır burada. O da gelip gidiyor. Babam sana şu masa tutuyor. İstersen kamerayı şöyle hafif sol yap. Mavi masa. Ha, içeride. Arka... Ha, mavi tişörtlü. Kendi görmedi ki He. kamerayı çek. Babam o. O yüzden biz şu an hizmet sektöründe burada Makedonya'ya gelen herkes bizi rahatlıkla buluyor. Ohrid'de bu meşhur Çınar gruplar burada toplanıp burada dağılıyor %80'i. O yüzden biz de tabelamızı yazdık gerçek Aydın diye. Bunu da belirttik. Yoksa burada 3-4 tane iş yerleri var. Burada ve Makedonya'da herkes Türkiye'den bir şehir yazıyor. Yani adam Antep yazıyor, ondan sonra Adana yazıyor ama içeri selam ver gir, o şehir değiller. Bizimki Aydınlı, gerçekten Aydınlı yazmamızın sebebi bu. Bir de 3 sezondur buradayız biz, bu dükkan. Nasıl peki abi işler? İşler iyi, şükür. Yazın iş olur. Yeriniz çok güzel ama ya, tam çarşı meydanındasınız. Tabii merkez nokta burası. Daha önce lokantaydı bura. Lokanta çok. Siz devir mi aldınız lokantayı? Kapalıydı. Kapalıyken ben bunun 1/3'ünü açtım. Lokantayla 3 bölümlü. Bu tarafta bizim, yani kapalıydı o tarafta. Yeni açtı onlar. Ama biz şükür potansiyel geniş 4 ayda biz bütün yılı devirecek şekilde iş yapıyoruz. Ama çalışarak yapıyoruz. Zor mu peki abi, atıyorum Türkiye'den buraya gelip burada bir işletme açmak, onu döndürmek? Muhasebecilerde şirket kurup bağ kurulduktan sonra herkes ev adresini gösterip home office olarak işletme açabilir. Bunun adımları ne? Mesela ben atıyorum şu an Türkiye'de yaşıyorum, geldim burada bir işletme açmak Adımları istedim. mı? Para. Paran olacak. Ne kadar paran olacak cebinde? Çok para değil ya. Şirket açmak 500 euro, oturum falan derken 2000 euroyu bulmaz. 2000 euroyu İlk bulmaz. etapta. Adı evde kiralayacaksın, kontrat falan var ya. Ondan sonra ne kalıyor sana? Bir ev kirasıyla her ay Bağkur'un kalır. Muhasebeci ücretiyle. O da sana ne olur? 400-450 lira bir maliyeti olur ay. Hiçbir şey yapmayacağım, evde oturacağım, Bağkur'umu ödeyeceğim dersen. Olay o şekil. Ama sen gene parayla gel, burada ev al, bu dertlerin olmasın. Evde Ne kadar abi burada bir ev mesela? Sıfır evlerin metrekaresi şu an 1500 euro. Ama Biraz daha yüksek sessiz. 1500 euro sıfır evlerin metrekaresi. Alırsan Ohrid'de, Üsküp'te 1000 euroya da bulursun. Stuttgart'ta falan. Ama kupon evler var. İkinci el 100 bin euro, 150 bin euro. Ya ev alsan daha rahat burada kalırsın. Yani Türkiye'de 5 daire olacağına, dairen olacağına 4 tane olsun, biri burada olsun. En azından 5 daireyi miras bırakacağına gene 5 daire bırak, bir tanesi yurt dışı toprağı olsun. Peki burada kiralar vesaireler nasıl? Atıyorum bu dükkanın Eşyalar- kirası. Yo, dükkan işletme açma olarak düşün abi. Evlerin 150 eurodan başlar eşyalı evler. En kırıl ev 400 euro demez. Eşyalı. Evet, evet. Her yerde var. Artısı var. Türkiye ile bir terazi koyduğun zaman çok artısı yüksek. Türkiye mi daha ucuz, burası mı abi peki? Burası daha uygundur.
Yani burada bir 1000 euroya rahatlıkla geçinebilirsin. Türkiye'de karnını doyurabilirsin yani. O şekilde bekleriz, çıkın gelin. Bizi zaten burada Balkan turu yapan herkes görmüştür. Muhakkak Türkiye'de kim Balkan turu yaptı dersen, Ohrid'de Azad abi gördüm mü de %90 oran verim görmüştür yani. Peki Türkiye'den gençler böyle Avrupa'ya çıkıp çalışmak istiyorlar ya. Önerir misin buraya gelmelerini ya da bir iş kurmalarını? Ya çalışan her yerde ekmek var kardeşim. Türkiye'de de var. Yurt dışı daha Türkiye'den çıkmasının sebebi çoluk çocuğu olursa onlara daha iyi bir hayat sunma. Kendisi çünkü yurt dışında da para ağaçtan toplanmıyor. Burada emin Tabii ol, burada da Türkiye'den daha çalışıyor. çok çalışıyor. O yüzden taş yerin dar. Siz gene memlekete sahip çıkın ya. Buraya gezmeye gelin. Biz çay satarız. Sıkıntı yok. Allah'a emanet. Buyurun gelin. Siz gezmeye mi geldiniz? Evet, Beğendiniz mi buraları? evet, güzel. Uzun zamandır istiyorduk eşimle Balkan turu. Çok güzel. Her yer çok güzel. En çok neyi beğendiniz? Bütün Makedonya'yı gezdiniz diye düşünüyorum. Evet, sanırım rehberimize soralım. Devam ediyoruz daha. Bundan sonra yarın da var. Turla geldiniz. Turla geldik. Başka söylemek istediğiniz bir şey? Başka burası çok güzel. Burada sıkıntı Türk çayı bulmak. Türkiye'den atıyorum birisi seyahat etmek istedi. Evet. Burayı mı önerirsiniz, Avrupa'yı mı önerirsiniz ya da başka gezdiğiniz, gördüğünüz bir yerler var mı? Avrupa'da birkaç ülke daha gördüm ben. Balkan Sen farklı. de öner. Yani çok farklı. Osmanlı mimarisi nasıl Köklerimiz burada. O yüzden daha rahat iletişim de kurabiliyoruz. Farklı. Hem iletişim kurabiliyoruz hem daha iyi anlaşıyoruz ve biraz daha evimizde hissediyoruz burada. Selamımı ilettim, üstümde kalmadı. Güzel de oldu, birazcık sohbet ettik, muhabbet ettik. Kafamda sorular vardı. Yani burada işletme açmış bir Türk buldum. Kafamda bir iki soru vardı merak edenler için. Çünkü Türkiye'den bayağı bir talep var. İnsanlar Balkanlara gelip burada bir işletme açmak ve buraya yerleşmek istiyorlar. Hazır dedim selamı götürüyorken bir rica edeyim, bu soruları cevaplayabiliyorsa buradaki kişi, ki sağ olsun Azat abi de sıcakkanlı karşıladı, güzel karşıladı. Sorularımı kendisine sordum, cevapları aldık. Az çok bir bilgi sahibiyiz artık. Fotoğraftan tanıdım. Otobüs şoförü abi, adını unuttum abinin ya, valla çok ayıp oldu ama göstermişti bana Azat abinin fotoğrafını. Dedim tamam, ben gittiğimde rahat bulurum. Dükkana girer girmez hemen oturuyordu orada. Karşılaştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Şimdi çarşının diğer kısmını gezmeye devam edebiliriz. Burada bir yerde bir dergah vardı. Ne tarafta kaldı acaba? Kaçırdım büyük ihtimalle kameraya konuşurken. Sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları var. Restoranlar var, kafeler var. Kebap House Adana. Şurada bir yerde bir tane daha restoran olacaktı. Aynen. Hemen onun yanındaymış. Salim Usta. 5 sene önce geldiğimde Salim Usta'da köfte yemiştim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten başka ne yiyeceğim? Buranın köftesi meşhur. Burada bir köfte yemiştim. Bir de bir çorba içmiştim. Hemen karşısında da İstanbul Çay Ocağı var. Burada da çay içmiştim. Hala açık ha. Anılarım canlandı be. O zaman geldiğimde sonbahardı. Kasım ayıydı. Bomboştu buralar, bak bomboştu. İnsan yoktu neredeyse. Hostelde de böyle 4-5 kişilik bir turist grubuyduk. Onlar da benim gibi böyle Balkanlara geç gelen tayfaydı. Çok da güzel anlaşmıştık. Hostelde geldiğim gün bir parti yapmıştık kendi aramızda. Öyle eğlenmiştik, dans etmiştik. Daha sonrasında o grupla nereye gitmiştik? Burayı gezdik önce beraber. Daha sonrasında Üsküp'e gitmiştik. Üsküp'te gezmiştik. Direkt o canlandı kafamda yani. Çok güzel çocuklardı. Hala birkaç tanesiyle iletişim halindeyim. Bir tanesi doktor oldu, Alman. Bir tanesi Amerikalı, kendi ülkesinden nefret ediyor ve sürekli dünyayı geziyor. Böyle işte gönüllü çalışıyor bir yerlerde. İşte freelance işler yapıyor, para kazanıyor. Bu şekilde gezip benim gibi seyahat etmeye çalışıyor, parasını kazanıp. Hala iletişimdeyiz mesela bu iki arkadaşlar. Vay be. 5 yıl ya, dile kolay. 5 yıl. Old Town'a geldik. Açın kapıyı. Kahpe Bizans'ta böyle bir sahne vardı sanki ya. Aç kapıyı, yetiş be mi diyordu, bir şey diyordu. Ben de kapıyı niye tutup sallıyorsam, o bizde bir alışkanlık, her yere dokunacaksın ya illa. Burada Kiril alfabesi yazıyor. Kiril alfabesinin doğduğu topraklardayız bu arada. Şimdi 2 tane abimiz var. Onların heykellerini de bulacağım, göstereceğim size. O 2 abimiz bulmuş Kiril alfabesini. Heykellerini dikmişler buraya. Kirili Metodi miydi, öyle bir şeydi isimleri. İnternette Ohrid'in Safranbolu'ya benzediği yazıyordu. Ben Safranbolu'ya gitmedim. Ama şu mimari, şimdi göreceksiniz, daha net göreceksiniz evleri yaklaştıkça. Safranbolu'daki evlere benziyormuş. Burası eski bir Osmanlı şehri, Osmanlı kasabası. O yüzden
burada Türk mimarisini bulmak, Türk dokusunu bulmak oldukça normal. Çok uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu bu topraklara hükmetmiş. Manzaraya bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Şurada bir evin olacak. Yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Ha bak, Roma tiyatrosu. Roma tiyatrosunu bulduk. Osmanlı İmparatorluğu kaç yılında gelmişti buraya? 1395 olması lazım. 1912 yılına kadar, yani Balkan Harbi'ni kaybettiğimiz yıla kadar burada hüküm sürmüş. Manastır sancağı olarak geçiyormuş sanırım burası. Doğal olarak Türk etkisini, Türk mimarisini, kültürünü bulmak mümkün. Ne kadar güzel manzara ya. Yani Osmanlılardan önce tabii ki birçok imparatorluk buraya hükmettiği için kendi kültürünü, mimarisini bırakmışlar. Mesela Roma İmparatorluğu. Şu an bir Roma tiyatrosuna bakıyoruz. Burada yapabileceğiniz en güzel şey, bedava bakın, sokaklarda yürümek. Kaybola kaybola her sokağa girip çıkmak zorundasınız burada yani. Çünkü Ohrid'i geziyorsanız, ya da Ohrid diyorlar bu şehre, kaybolmak zorundasınız sokaklarda. Başka türlü aklınızda kalmaz burası, yani hissedemezsiniz buranın dokusunu. Ne kadar güzel evin girişi. Ya işte paran olacak, buralarda yaşayacaksın. Yani böyle bir mekanda yaşayacaksın. Ohrid olmak zorunda değil. Böyle göle bakan, denize bakan, dağa bakan bir yerde yaşayacaksın. Tabii karlı zirveler de olsa tadından yenmezdi. Karşı tarafa baksanıza, bir sürü köy var bak. Dağılmış durumda evler. Bak bak nerede yatıyor bak. Şu balkonda çayını kahveni yapacaksın. Yemeğini hazırlayacaksın. Manzaraya karşı mis. Bir de yanında güzel sohbet edebileceğin bir arkadaş, eş, dost, partner oldu mu tamamdır. It's open, right? Yes, 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 until 7. Until 7. Yes. Okay, thank you so much. No problem, bye. Bye bye. Şimdi bir tane kiliseye geldim. Burada eski Roma kalıntıları da var. Antik kalıntılar da var. 150 dinar girişi. 2,5 euro yapıyor o da. Şansa bak, kale kapanmış ya. Tüh. Keşke ilk oraya gitseydik. Ben o akşam 6-7'ye kadar açıktır diye düşünmüştüm. İçeride ayin var galiba. Ses geliyor. Şöyle kalıntıları göstereyim sizlere. This is for information and 10 euros. No any sign for information. No. This is Saint This is church. Church. Da, Orthodox church. Ortodoks No Church. muzey. Bilgilendirici bir tabela vesaire bir şey var mı diye sordum ama yokmuş. Abi kitap var dedi, 10 euro dedi. Burası halen aktif bir kilise. 5 yıl önce geldiğimde burada bir ayin yakalamıştım. Katılmama izin vermişlerdi, yani izlememe izin vermişlerdi. Dışarıdan bakıldığında oldukça güzel ve ilginç bir mimarisi var. Ohrid'deki önemli kiliselerden bir tanesi halen aktif. Dediğim gibi 5 sene önce burada bir ayin yakalamıştım. Sağ olsunlar izlememe izin vermişlerdi. Böyle aktiviteler genel kültür açısından güzel oluyor, yani katılmanızı tavsiye ederim. Manzarası da çok güzel kilisenin. Buraya giriş yasak. Şuradan göstereyim. Yerde mozaikler var. Büyük bir kısmı şu an gün yüzüne çıkmış vaziyette. Bak da oraya kadar uzanıyor. Burada sadece ibadet mi ediyorlardı, yoksa eğitim de, dini eğitim de veriyorlar mıydı acaba? Ya da bazı kiliseler var. Mesela Ohrid'de Saint Naum Kilisesi var. Orası biraz uzakta kalıyor. Gölün karşısında kalıyor. Orada hastaları iyileştiriyorlar. Böyle akli dengesi yerinde olmayan hastaları sanırım tedavi ediyorlardı orada. Aklımda kalan bilgi bu. Oranın manzarası da çok güzel. Gitmenizi tavsiye ederim. Eğer yanlış anlamadıysam kilisenin altında mezarlar var. Sanırım buradaki azizlerin mezarları olabilir. Çünkü 2 tane azizin adını vermişler. Büyük ihtimalle o ikisinin
mezarı vardır. Böyle cam bölmeler var. Bir tanesinde ayna var hatta. Büyük ihtimalle mezarın yerini gösteriyor. Kilisenin bahçesinde ise Sinan Çelebi'nin mezarı bulunuyor. 898-1493. TİKA üstlenmiş buranın yapımını. Şuradan mezarı daha yakından gösterebilirim. Burada Sinan Çelebi'nin mezarı var. Orada Ortodoks Kilisesi var. Burada Roma kalıntıları var. Yani öyle bir yerdeyiz ki, Ohrid için konuşuyorum, attığımız her adım bir tarih. Sağla. Kaleye geldim şimdi dostlar. 150 dinar verdim içeri giriş için. Şöyle direkt manzaraya çıkalım. Saat 4'te kapanıyormuş burası. Şansımıza yakaladık. Sizlere manzarayı göstermek istiyordum çünkü. Buradan biletinizi alıyorsunuz. 2,5 euro. Yani çok bir şey yok. Şöyle kalıntıları göstereyim sizlere. Amacım manzarayı göstermekti. O yüzden geleyim istedim. Bu arada kilisenin hikayesini öğrendim. Kilisenin önünde ablalar takı toka satıyordu. Onlara sordum. Hikaye şöyleymiş. Zamanında Aziz Clement burayı ziyaret etmiş. Buranın kralı da onun adına bir kilise inşa ettirmek istemiş. O kilisenin inşaatına başlamışlar. Ama Aziz Clement kiliseyi küçük bulmuş. Kral da demiş ki tamam Aziz'im, gel bir orta yolu bulalım. Biz burada bir tane daha kilise inşa edecektik Aziz Pantelemeon adına. İkisini birleştirelim, bir tane büyük bir kilise yapalım demiş kral. Yani paradan da kırpacak anladığım kadarıyla. Yani Aziz de ne yapacak? Kabul edecek yani böyle bir teklif olunca mecbur. İki kiliseyi öyle birleştirmişler. Bir tane büyük bir kilise yapmışlar. O yüzden adı Aziz Pantelemeon ve Clement. Aziz Clement ve Pantelemeon Kilisesi olmuş. Yani aslında orası iki tane kilisenin birleşimi gibi düşünebilirsiniz. İki kişinin adına yapılmış bir kilise. Kiril alfabesini öğretiyorlarmış orada. 15. yüzyılda da cami olarak kullanılmaya başlanmış. Abla o bilgiyi de verdi. Yani Osmanlı İmparatorluğu buraya geldikten sonra bazı kiliseleri sanırım şeye çevirdi, camiye çevirdi. Bu da onlardan bir tanesiymiş. Hikayede anlattığıma göre kamerayı şöyle usulca Ohrid Gölü manzarasına doğru çeviriyorum dostlar. Buraya çıkış amacım tamamen buydu. Yani kalede bir şey yok. Şöyle tekrardan göstereyim. Kalenin kalıntıları bu kadar. Ama şu manzarayı izlemek için çıkıyorsunuz abi buraya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hatta gün batımına falan denk getirirseniz çok daha güzel bir manzara izlersiniz. Güneş şu an tam olarak tepede. O yüzden birazcık bunaltıcı bir sıcak var. Ama Allah'tan esiyor ya. Esmese vallahi bu kadar rahat dolaşılmaz yani. Aşağı tarafta bir tane sahil var. Ohrid'de birkaç tane sahil bulunuyor. O sahillerden göle girebiliyorsunuz. Hatta böyle sahil kenarında oteller var. Burayı böyle vizesiz Avrupa tatili gibi düşünebilirsiniz dostlar. Avrupa'yı andırıyor. Birazcık Türk kültürü de mevcut. İkisinin karması olarak düşünün ve buraya gelip tatil yapmanız oldukça makul. Neden? Fiyat olarak uygun. Biraz farklı topraklar, farklı kültür, kendi kültürünüzden bulduğunuz şeyler de var. Yemekleri güzel, insanları sıcakkanlı. Gelip burada tatil yapabilirsiniz. Hem başka bir memleket görmüş olursunuz. Bence çok makul bir seçenek. Yani size Türkiye'den böyle dışarı adım atma imkanı sağlıyor burası. Öyle bir fırsat veriyor. Bence bunu değerlendirmek gerekiyor. Zaten yurt dışına gitmeyi, yurt dışına çıkmayı alışkanlık haline getirdiğiniz zaman sürekli böyle gezmek isteyeceksiniz. Farklı kültürleri görmek, öğrenmek isteyeceksiniz. O insanlarla tanışmak isteyeceksiniz. Seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Şöyle kalenin burcuna doğru çıkalım. İnternetten otel fiyatlarına bakın mesela. Yani 30 euro civarına, 25-30 euro civarına konaklamayı sağlayabilirsiniz. Yeme içme zaten 5 euro civarı diyelim. Bir aktiviteye katıldığınız, bir şeye katıldığınız 5-10 euro civarı. Yani baktığınızda belki de Türkiye'den daha uyguna tatil yapabilirsiniz burada. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Altımızda Eskişehir yani Old Town kalıyor. Ohrid Gölü'nün manzarasıyla birleşince şahane bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın kilise şurada. Daha demin oradaydık. Fala. Ciao. Kapıyı kilitliyorlar abi. 4'ten sonra harbiden giriş yok. İçeride gezebiliyorsunuz ama. Son kişi çıkınca kilitliyorlar. Evlere dağılıyorlar. İkimiz de mi gözükelim? Yani tekliflerini alırsan kamera bilmiyorum.
Görsünler. Beni hep görüyorlar çünkü ya. Şöyle karşıya mı geçeyim? Nasıl geçeyim? Nasıl istersen bence biraz çevre düzenlemesini bugün yapalım da en azından. Ne zaman geldin sen buraya? Ya ben buraya bir ay oldu gelir aslında. Bir ay oldu. Burada çalışıyorsun. Burada çalışıyorum. Nasıl peki işler? Gözlük tak ayıp olur mu senin? Estağfurullah canım, niye ayıp olsun ya? Yo estağfurullah ya. Güneş var, takabilirsin. Adın neydi bu arada? Adım Sinan benim. İslam. Sinan. Sinan. Evet. Burak ben de. Çok Memnun oldum. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum, sağ olasın. Gezmeye geldim buraya. Ben gezmeye geldim. Çok güzel. Sen çalışmaya Ben geldin. çalışmaya geldim. Biz kışın Arap ülkelerinde, yazında böyle Balkan ülkelerinde çalışıyoruz. Hı hı. Nasıl peki işler? İşleri güzel, fena değil ya. Kaç ay çalışıyorsunuz sezonda? Sezonda burada 6 ay çalışıyoruz. 3 ay kalma hakkımız var. 3 ay Arnavutluk'ta, Kosova'da veyahut da 3 ay burada. O şekilde çalışıyoruz. 3 ay Makedonya'da çalışacaksın, sonra başka bir ülkeye mi Ben geçeceksin? zaten 3 ay çalıştım Arnavutluk'ta, başkentte Tiran'da. Oradan buraya geldim işte. Orada da mı dondurma işiydi yoksa Aynen, başka mı? Yok, bizim iş standart böyle. Şirketimizin burada yaklaşık 40 adet tezgahı var. Bütün Balkanlarda. Hı hı. Şehir şehir geziyoruz yani. Bazen 2 ayda bir başka şehir değiştiriyoruz, tezgah değiştiriyoruz, ülke değiştiriyoruz. O şekilde çalışıyoruz. Peki hep böyle dondurma tezgahlarında Türkler mi çalışıyor? Tabii hep Maraşlılar. Ben Sivaslıyım. Bir aksilik oldu orada. Ne- ben yabancıyım aralarında, öyle diyeyim. Neresinden Sivas'ın? Ben merkez. Merkez. Evet. Buradan da bütün Sivaslılara selam olsun. Selam olsun diyelim. Peki önerir misin böyle gençler çalışmaya gelsinler mi Balkanlara? Biliyorsun Şimdi bizde kesinlikle ekonomik burayı birazcık tavsiye sıkıntı var. etmiyorum. Burayı tavsiye etmiyorum çünkü burası bizim açımızdan. İnan yapılabilecek en iyi sektör dondurma. Dondurma konusunda bilgim var diyen arkadaşlarımız varsa hani gelsinler bu işi burada yapsınlar. Ama dondurma dışından normal herhangi bir iş bazında geleceklerse hiç tavsiye etmem burayı. Mümkünse Avrupa. Neden peki? Nedenini söyleyeyim sana, şimdi iki fark söyleyeceğim. Buraya gelen turistlerin yarısı Avrupalı, yarısı Türk bizim milletimize. İnan harcama konusunda bile görüyoruz farkları. Yani işçiler acısı diyebilirim. Kendi milletimiz tabii, yanlış anlaşılma olmasın ama Ekonomiden dolayı. harcama konusunda biraz zayıf kalıyorlar. İnan buradaki birçok esnaf hani bu durumdan biraz yakınıyor, şikayetçi de gerek, biz de aynı şekilde çok pazarlık olayımız var. Hak veriyoruz insanlara da, hani geçim kolay değil orada. Ama bir Avrupalı insanlara bakıyoruz. Az önce kendim bizzat gördüm, Hollandalı gelen çift misal. Güler yüzlüler, para konusunda hiç sıkıntıları yok, harcama konusunda sıkıntıları yok. Hani bir hayat idame ettireceklerse buradan ziyade kendilerini böyle daha uzun süreli kalabilecekleri başka güzel Avrupa ülkeleri tercih etsinler bence. Orada tabii ekonomi daha iyi, para daha kıymetli. Kesinlikle öyle. Yaşam kaliteli orada. Hani yaşam kalite olayı diyoruz ya. Kalite buralarda çok düşük. Sen mesela bir süredir anladığım kadarıyla Balkanlardasın. Aynen öyle. Tavsiye etmiyorsun yani gelip burada yaşam kurmayı. Yani bu ülke olarak konuşursak burayı tavsiye etmiyorum. Kuzey tavsiye etmiyorum. Makedonya'yı. Makedonya'yı tavsiye etmiyorum. Arnavutluk olabilir mi? Olabilir. Orası çünkü buradan daha kaliteli. Ve alım gücü daha iyi. Kosova İnsanlar- dedim bir de. Kosova da yine buradan kalır yani, yok diyebilirim. Yine en canlı yer, en çok turist alan yer, 12 ay turist alan yer Arnavutluk. Sahil kesimi orada olduğu için tabii. Sahil kesimleri değil, başkent için konuşuyorum ben. Başkent için. Başkent için, çünkü sahil kesimleri de yılın 2-3 ayı canlı oluyor. Ya bu aylarda. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında turistleri alıyorlar. Çoğunluk turistler İtalyan zaten. Bütün konsept İtalyanlar üzerine oluyor Arnavutluk'ta. O şekilde yani. Peki burası pahalı bir ülke mi? Ya da Ohrid için sorayım, pahalı bir Yani şehir mi doğru, burası şimdi gelip burada yaşamak? Dondurmadan örnek verelim. 3 top dondurmamız burada 50 TL. 50 TL. Evet, 3 top dondurma. Yani Türkiye bazında inan yani Anadolu'nun bile birçok yerinden daha ucuz bir fiyat. Yani duyum alıyoruz Sivas'ta gibi başka şehirlerde. Dondurma topları 20-25 TL. Bize 3 top 50 TL. Yani öyle uygun fiyatlardan veriyoruz dondurmamızda. Genel baktığımız zaman da Türk parasıyla evet burada güzel yaşanabilir, tatil yapılabilir. Ama bazı insanımız bunu biraz şey yapıyor böyle. Facebook'taki reklamlardan görüyorlar. Türk parasıyla en ucuz yapılabilecek tatil yerleri arasında Balkanlar geliyor. İnan hani birçok şeyden kendilerini mahrum bırakarak gitmek zorunda kalıyorlar. Hani ucuz değil, her şeyi çok böyle yok parasına falan düşünüyorlar ama öyle bir algı tabii ki yok. Yemek konusunda yemek ucuz. Keza bunlar ucuz ama böyle ne bileyim tekstil ürünler olsun, şeyler olsun. Onlar böyle sanıldığı kadar uygun değil yani, ucuz değil. Ne bileyim market fiyatları o kadar uygun değil. Burada bir de turlara katıldıkları zaman onlar da bir tık daha pahalı oluyor sanırım. Yani turlar niye pahalı oluyor? Geliş ücretleri bunlara ait olduğu için daha pahalı. Bireysel gelmeleri çok daha uygun olur.
Kesinlikle daha uygun olur. Ya buraya turdan ziyade bireysel Tabii kendileri ki, gelirlerse tabii ki, daha tabii ki. çok rahat gezerler, eğlenirler. Ya şimdi tur sahipleri belki izleyeceklerdir, bizi yanlış anlayacaklar ama şimdi arkadaşlara tavsiyem şu. Turda gelen insanlar genelde hep yaşlı kesim ve çok yorucu geçiyor. Dinlenme olayları yok. Evet, otobüsle geziyorlar böyle Aynen 7 öyle. günde 8 ülke, yani bayağı bir çok şey, böyle hızlı geziyorlar. Reklamlarda çok cazip geliyor ülke gezeceğiz diye ama inan dinlenmeye vakitleri kalmıyor. Hani birçoğu geliyor Çınar Ağacı, istersen göster böyle sen bilirsin. Hı hı. Oturuyorlar orada bir saat dinleniyorlar. Evet, senin konumunu da göstereyim. Tam bu çınar ağacı var burada, kaç yıllık bilmiyorum ama devasa bir 1100 çınar yıllık. ağacı. 1100 yıllık. 1100 yıllık Oh Çınar oh Ağacı, oh, evet. neler görmüştür o ağaç ya. Zaten turistlerin ilgi kaynağı burası. Bir de kaç kilise var oralar. Yani rehber gezdirirken özellikle buraya çok vurgu yapıyor. Tabii turla geldiğin zaman her şey tura ait oluyor, eyvallah. Belki bir tık daha ucuz oluyor olabilir ama Yorucu oluyor. yorucu oluyor, Yani evet. yorucu olduğu zaman da inan yaptığın tatilden pek bir şey anlamazsın. Kendim için söylüyorum. Ben o turda o şekilde geziyor olsam keyif alamam zaten. Günde bir ya da iki ülke falan görüyorlar bazen yani. Geliyorlar, turu sahipleri diyor ki, rehber diyor ki arkadaşlar 3 saat vaktiniz var, 2 saat vaktiniz var, çıkın gezin dolaşın diyorlar ama insanımız çok yorgun kaldığı için artık oturmayı tercih ediyor burada. Doğru, çok doğru. Benim burada gördüğüm bu. Bir de hani öbür ülkeler, öbür şeylere gidiyorlar. Keza onlar da oralarda ne yaşanıyor onu bilemiyorum işte. Ama bireysel gelmeleri maddi olarak da bence bir tık daha uyguna geliyor. Hem de daha rahat vakit geçirirler Abi gibi. canım daha rahat, hani çok yer görmenin bir mantığı yok burada. İnan hani Balkanlara geleceksin, hepsini göreyim mantığını çıkartmak zorundasın kafandan bence. Niye? Geleceksin buraya, sahil de var. Hani kumarhane var, isteyen arkadaşlar şey yapar. Kulüpler var, isteyenler takılır burada. Ne bileyim, günübirlik ucuz konaklanabilecek yerler de var. Aşağı Neyse yukarı var. kaç euro mesela burada gecelik konaklama? Gecelik konaklamalar şimdi aile olarak düşünürsek bir aile 20-25 euroya normal apartman dairesi gibi yerlerde kalabiliyor gecelik. Keza bu Türkiye fiyatlarına göre gayet de iyi bir fiyat bence. 1000 liradan daha düşük bir fiyat yani gecelik. Daha uygununu bulursun, biraz daha şehir, bu bahsettiğim yerler bu kısımlarda yani uzak değil. Merkezde. Tabii şuralarda. Hemen şu aralarda falan oteller falan var işte. Oralarda ortalama fiyatlar 20, 25, 30 euro, 22,5 euro, buçuklu falan gidiyor. 17, 18, biraz daha ücra yerlerde tutayım dersen 10, 15 arasına tutarsın. Yani uygun, bayağı uygun. Tavsiye eder misin peki? Gelip gezsinler mi buraları? Tabii gelip gezsinler. Yani görmek güzel bir şey. Ama tavsiyem yine söylüyorum, turla değil de bak mesela bir örnek tur geliyor. Aynen, arkamızda Türk kafilesi değil mi? Evet. O kadar anlaşılıyor ki Türk kafilesi. Bak hepsinde bir şey böyle bir yorgunluk var, çok belli oldu yoruldukları. İnan üzülüyorum böyle oldu. Evet, otobüste gezdikleri için Yani yoruyor insanı yani. Alamıyorlar da gezdiklerinde. İnan keyif alamıyorlar. Tahminimi söylüyorum. Birçoğu arkadaş hani abimiz ablamız gelip burada bir de dert yakınıyor zaten. Turla gelmezsem daha iyiydi. Şöyle sıkıntı oldu, böyle sıkıntı oldu. İlk defa geldiğimiz için hani bilemediğimiz için turu tercih ettik falan diyorlar. Hani gerek yok, bazı arkadaşlarımız şunu düşünüyor. Vay ilk defa çıkacağım orada korkarım ya başıma bir şey gelir, şurada sıkıntı olur ama öyle bir sıkıntı yok. Türkçe bilen çok arkadaş var zaten. Herkes İnan- Türkçe konuşuyor ya burada. Evet. Ya ben de bilmeden ilk defa hani çok farklı ülkelere gittim. Asya ülkelerine gittim, Arap ülkelerine gittim, keza buraya geldim. Dil yoktu bende ama hiç yani zorluk yaşamadım. Bu algı kafadan bir kere çıkartılmalı. Her türlü insan yolunu buluyor zaten. Yani buralarda oralardan farklı yerler değil. İnsanlar yani korkmayacaklar. Gelecekler burada bir hafta çok güzel tatil yapacak. Antalya mutlu mu dersen fiyat performans bakımından fazlasıyla bura diyebilirim. Çünkü Antalya, Alanya'da bir otel tutacaksın 20-25 bin bir haftalığına. Ama sen o parayla burada bütün Balkanları gezersin sen. Konaklama dahil, yemek içmek dahil. Bir hafta değil 10 gün boyunca, 20 gün boyunca belki gezersin yani. Halkının da burada almış olduğu ücretten belki biraz istersin bilgi vereyim. Ortalama 300-350 euro aylık para kazanıyor. Buranın halkı aylık tabii. 350 euro para Tabii, kazanıyor. tabii. Peki yaşamak için ideal mi bu para? Real bir para değil ya. Az. Çok az. Yani şimdi yerel halkı buralardan alışveriş yapmıyor mesela. Burası sadece böyle turistlerin gelmiş olduğu çarşı. Yerel halkın daha çok alışveriş yaptığı yerler giyim olsun, kıyafet olsun, erzak olsun. Tabii böyle ücra köşelerde falan olan yerler. Ben şimdi tatil amaçlı gelmiştim buraya. Gidip yiyip içtiğin, alışveriş yaptığın yerde yerli halk çok fazla alışveriş yapmıyor. Öyle diyeyim yani.
350 euro para kazanıyor ayda. 350 euro ben buralarda alışveriş yapamam tabii. Evet, şimdi sen ta oralardan buraya gelmişsin. Seni de şovsuz göndermeyelim. Al bakalım yakışıklı abi. Daha demin neydi Hollandalı abi birazcık. Evet. Ama kolay değil biliyor musun? Çok kolay değil. Yok zor. Kaç ayda öğrendin bunu? Dondurmayı Doğru da- mu? Aynen. Yaklaşık 15 yılda diyorum ya işte. Tamam hadi geleyim. Hadi görüşürüz. Ay ne oldu? Şöyle güzel bir hareketimiz var. Böyle dondurmayı alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Al bakalım abi. Dondurma Ay işte bu. Ha, bunu yedi. Daha demin bunu yedi. Abi külah elin attı külah yok. Ya bu çok güzel şovlar da yapıyor. Çocuklara mesela çok güzel şovlar Aa, çocuklar çıldırıyor değil mi bazen? yapıyor. Oo. Yani şov izlemek istiyorsan duracaksın biraz yanımda bir ekip yakalayayım, bir grup yakalayayım, biraz da motive olayım. Şovları görün yani harika şovlar yapıyor. İnsanlar çok memnun kalıyor. Eyvallah sağ olasın. Şöyle böyle. Afiyet olsun kendine. Aa tahmin ettim onu. Aa bundan mı tahmin ettin işte? Afiyet olsun. Eyvallah ne kadar borcum? Bizden olsun. Hayır Vallahi lütfen. yok. Hayır lütfen. İş başka arkadaşlık başka. 100 dinar yok. 100 dinar. Aynen. Ve Ohrid'deki en görülesi yerlerden birine geldik. Aziz Yuhanna Kilisesi. Manzarası çok güzel. Çünkü Ohrid Gölü'nün hemen kıyısına inşa edilmiş. 1400'lü yıllarda inşa edildiği düşünülüyor. Zaten şu size gösterdiğim açıdan olan bir sürü fotoğraf ve video görmüşsünüzdür. Çünkü en güzel açı buradan. Hehe. Böyle şaşırtırım. Çince'de teşekkür ederim demek. Grubun Çince konuştuğunu fark ettim. Kısa bir şov yaptım kendilerine. Burada dini eğitim de vermişler zamanında. Ohrid'in şöyle bir özelliği varmış. Buranın girişi de 150 dinar. Ama buraya girmeyeceğim ya. Şuradan göstereyim diyeceğim de çok parlıyor. Maksat manzarayı göstermek buradan. Şöyle bir özelliği varmış Ohrid'in. 365 güne 365 kilise inşa etmişler, yani öyle bir söylenti var. Günümüzde 40 tanesi kalabilmiş sadece. Geri kalanı yıkılmış. Belki de toprağın altında kazılmayı bekliyor, çıkarılmayı bekliyor gün yüzüne. Ha burada bir etkinlik var. Kutsama olacak galiba. Oraya bir şarap kadehi koymuşlar. Ekmek var aynen. Belki de düğün tarzı bir şey olacaktır. Böyle bir söylenti var, yani her güne ibadet edebileceğiniz bir kilise. Çok ya. Yani halk açlıktan kırılıyordur kesin. Bunlar kilise inşa etmişler. Sabun şampuanmış yok, yıkanamam ya. Tam ben geldim, kalabalık bir kafile buradan ayrıldı. Türk kafilesiydi. Bu heykel hakkında bilgi edindiler. Önünde durduğumuz bu heykel Kiril alfabesinin mucitleri. Aziz Kiril ve Aziz Metodius'un heykelleri. Şöyle sizlere göstereyim. Videonun bir kısmında bahsetmiştim. Kiril alfabesi bu topraklarda bulundu. Anında bu iki abimiz buluyor. Atatürk'ü biliyor musun? Kemal Atatürk. English. Hayır. Atatürk, Türk. Do you know Mustafa Kemal Atatürk? Ha. Do you know Mustafa Kemal Atatürk? Ha. He asked. Köylü. Cuidado Sen ya. İngilizceyi söylersen. Do you speak English? English? Biraz English? Yes. Ha. He asked you, do you know Mustafa Kemal Tell me in Atatürk? English. Köylü. Sen I came in 7 years bir saniye. director of Australia. I was in United Ata- Michigan. I'm gonna translate. Atatürk köylü kentlinin Milletin Efendisidir. efendisidir. Still I'm going to pick all there. Ben de 65. Daha demin ne dedi? Köylüden paşa olmaz, öyle bir şeyler dedi değil mi? Köylüden şeyden diyor. Odundan maşa, köylüden paşa olmaz.
Şoyma. You says that odundan maşa, köylüden paşa olmaz. Zaś ne te slušam, izvini. Boş ver amca. Boş ver. Haydi. Amca bizim Türk abiyi yakalamış, şey demiş. Nerelisin? Abi de demiş Türkiye'den geldik. Ne? Odundan maşa, köylüden paşa olmaz, böyle bir şey demiş. Abi de adamın peşinden koşuyor amcanın. Bak diyor, Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyor musun diyor. Köylü milletin efendisidir dedi diyor. O sözü anlatmaya çalışıyor. Amca da tabii 90 yaşında. Maşallah var ama bayağı da dinç yani. Kulak duymuyor. Anlamaya çalışıyor. Az buçuk İngilizce var. Türkçe hiç yok. Ben de çevirmeye çalıştım da nasıl çevireyim onu ya. Dükkanın adına bak. Dükkanın adına bak. İzmirli baklavacı. Abi kolay gelsin. İzmirli misiniz? Hemşeriyiz. Gaziemir mi? Evet abi. Buca bende. Memnun oldum. Ne oldu, sen şey mi çekiyorsun? Video çekiyorum abi. Sakıncası var mı dükkanı göstereyim? İzmirliyim de ben de. Görünce tabelayı şaşırdım ya. Bucalıyım abi ben. Nasılsın kardeşim? İyi sen? İyi valla, olsun ya. Buca'nın neresinde? Hasan Ağa bahçesine yakın oturuyorum abi. Siz kaç yıldır buradasınız? Yeni oldu birader be. Yeni oldu. Dükkan da yeni o zaman. 7-8 aylık falan işte. Hayırlı olsun abi. Memnun musunuz abi buradan? Nasıl gidiyor? Vallahi kararsızız yani. Kararsızsınız. İşler nasıl? İyi desek şey, kötü desek. Vallahi şimdilik iyi ama yaz sezonu tabii daha şey. Yaz sezonu yani turistik bölge. Tabii kalabalık olur burası. Bir de Makedonya'nın en turistik bölgesi burası ya. Ya yaza göre daha düşük aslında diyorlar. Ben de ilk defa bir yaz görüyorum. Yaza göre düşük diyorlar. Hosteli işleten çocuk da aynısını söyledi abi. Evet, müşteri yok dedi bu sene. İşte bu sene öyle diyorlar. Ben de şey görmüyorum yani. Mesela diyelim 100.000 gelmesi gerekirken belki 60.000 geldi yani. Parasal olarak mı? Yoksa insan olarak mı? Tabii canım, insan. Ha, insan olarak, anladım. Ya şimdi 100.000 turist gelecek ki bunun bir dağılım oluyor ister Tabii. istemez. Yani kendiliğinden. Bir de ona göre düşük yani, benim görüşüm düşük yani. Peki. Belki yani turist sayısında bir baksana bomboş bile. Evet, bomboş abi ya. Yani ben Çarşı da çok daha hızlı fazla değil. kalabalık olur diye düşünmüştüm ama beklediğimden az Yok, bir yok, kalabalık ben var. De yani beklediğimden az. Peki sıkıntılı mı abi burada dükkan açma işlemleri, işletme işlemleri? Onlarda çok sıkıntı yok ya. Sabıka kaydın yoksa, sicilin temizse. Hı hı. Gerçi bütün yurt dışı için geçerli o. Yani sicilin temizse. Ne kadar bir bütçe gerekiyor peki abi burada dükkan açmak burada için? yasal olarak 5.000 euroyla yani dip şeyinden açılış yapabiliyor. 5.000 euro göstermeye gösterebiliyor. 5.000 euron varsa diyorsun ki ben dükkan açacağım. Yer belirliyorsun. Buranın kirasıydı, kontratıydı, bilmem neydi. 5.000 euro. 5.000 euro. Peki oturma izni de veriyorlar değil mi abi aynı zamanda? Ya şimdi zaten o şeyleri, şartları ya veriyor. Onlarda sıkıntı olmuyor yani. Genelde oturum, yani şirket açarsan, bir iş yeri açarsan şeyde kolaylık oluyor yani. Oturum hakkı veriyor yani. Gerisi burada tutunmaya kalıyor artık yani, iş yapıp tutunmaya kalıyor. İşte, ya bu Ohri küçük birader ya, çok küçük. Yazın yani sadece iş yapıyor. Kışın çok şey. Kışın 40.000 kişi oluyor bizim Ne binadan 40 bini ya, yok bile 40 bin yok burada ya. Yazın çok şey, kışın çok şey abi, bomboş. Kışın ne yapmayı planlıyorsunuz peki? Biz Türkiye'ye bir kış mi? geçirdik ya. Türkiye'ye mi döneceksiniz yoksa? Döner miyiz ya, biz buralıyız ya. Buralısınız artık. Gezmeye gideriz gitmesine de. Ya gezmek başka baba. Evet, gezmek başka. Annemi falan da getirmeyi düşünüyoruz buraya ablamı. Ya şimdi şöyle, burada yani kışın biz gördük yani, düşük oluyor işler. 8 ay dönüyor, kışı geçirdik biz. Yani 4 ay iş oluyor, 8 ay boş Ama kalıyor yazı gibi. görmedik ya işte, yazı yaşıyoruz şu anda. Yaz şeyine göre düşük yani. Ya şimdi şöyle abicim, burası hani fakir bir ülke. Tamam mı? Yaşam koşulları nasıl abi burada? Yaşam koşulları pahalı. Ya Euro'nun 61,5 lira olduğu yere sen yaşam koşulları ucuz zannedebilir misin? Ev kiraları vesaireleri Ev ne kiraları kadar? ucuz. Burada iki şey ucuz. Bir de üçüncü şey. Ev kirası, arabalar, bir de et ucuz. Ne kadar mesela ev kirası? Burada 100 euro, 60-70 euro, 80 euro, 100 euro, 200-250 euroya kadar 300 euro çok güzel evde oturursun. Arabalar ne kadar aşağı yukarı? Ya ben şu arabayı yeni aldım. 2010 model. Bu araba. Opel Astra. Hayırlı olsun abi, güle güle Peki. kullanın. 185 bin kilometrede 4.000 euroya aldım. 4.000 euroya. Peki üçüncü şey et demiştin değil mi, ucuz olan? Evet, Etin kilosu evet. ne kadar? Burada güzel yani 10 numara bir et 600 dinar. 600 dinar. Yani Türkiye'ye göre buraya 10 göre euro pahalı. yapıyor, evet. Şimdi Türkiye'ye göre hesaplamayacaksın. Bura Şimdi mı bak, ucuz, Türkiye mi ucuz? Burada şöyle bir hata yapıyor insanlar.
Şimdi ben de öyle bir hata yapıyorum. Benim kayınçom buraya gelmeme biraz sebep oldu. Şimdi şöyle bir hata yapıyorum. Şimdi Türkiye'ye göre sen hep hesap yapıyorsun. Yaparsın da. Doğal olarak. Tabii bir kıyas Ama olur. sen burada kazandığın paraya göre hesaplayacaksın. Şimdi sen Türkiye'de et kaç para? Atıyorum güzel bir et 600-700 lira misal. Ama ona göre de gelir kaynağın var. Şimdi burada et 600 lira, et 600 lira ama o kadar yani 600 lira mesela gevrekten 30 tane gevrek satmam yani. 600 lira, 600 dinar büyük para yani burada. Ama harcamaya gidersen çok küçük para. Kazanması zor. Türkiye ile kıyaslarsan peki abi? Sence Makedonya'da mı yaşamak daha iyi, Türkiye'de yaşamak mı? Ya şimdi burada kalabalık yok, sakin. Burası o yönüyle yani özellikle kışın çok sakin. Bak görüyorum mesela. Huzurlu, fazla suç oranı yok. Böyle alternatif şeyleri değişik yani. Mesela alternatif demeyeyim de yani bunlar güzel tarafları. Yani burada hiç kavga ben geldiğimden beri görmedim. Sıkıntılı tarafı var mı peki abi? Sıkıntılı tarafı yok ya. Burada polis gücü fazla. Polis yani memuriyet şeyi biraz fazla. Onun dışında ama Avrupa ülkeleri de öyleymiş ben duyuyorum. Yani Avrupa'da da mesela polisten çekiniyorlar. Burada Türkiye gibi değil. Türkiye'de adam polise kafa tutuyor. Kafanı gözünü kırar vallahi burada. Böyle kafayı tutacak. Bir araba zopa yersin caddenin ortasında. İstediğin kadar da kameraya çek. Anladın mı? Bu özelliği var yani. Var yani polis hiç. Avrupa'nın göbeği hiç dinlemez yani. O şey yok. Buradan polisler ödü gibi patlıyor. Öcü gibi. Korkuyorlar. Polisten çok korkuyorlar. Polis burada etkili yani. Türkiye'de ki hakların burada yok. Burada sığınmacı gibisin. Bir olaya karıştığın zaman %100 suçlusun. Türkiye ben öyleyim falan orada ben görüyorum internette orada YouTube'da falan izliyorum haberlerde ya. Adam polise kafa tutuyor falan ha. Kötü sıkıyorsa gel burada tut. Hadi göreyim seni. Türkiye'de yani özgürlük daha fazla. Burası komünizmden çıkmış. Şeyi var yani hala etkisi var herhalde. Benim görüşüm. Onun dışında kimse kimseye pek karışmıyor. Sakin diyorsun. Ya sakin yani. Herkes böyle robot gibi yavaş yavaş gidiyor gibi düşün yani. Tamam mı? Hani ne bileyim fırtına öncesi sessizliği gibi. Tamam mı? Hani böyle bir şey var da bir güç var ama görünmüyor gibi yani. İnsanlardan böyle ben de öyle düşünüyorum yani 6-7 aydır. Yani burada birader çok pahalı. Mesela araba ucuz. Ama arabayı tamir ettirmeye kalk arabadan pahalı. Bazı şeyler ucuz ama birçok şeyde pahalı şey diyorsun. Bunlar ucuz. Et ucuz. Araba kira. Et ucuz, araba ucuz. Mesela Türkiye'de 2 trilyon aldığın arabayı 2 milyon aldın burada 500 bin lira aldın. Aklına ne geçer Range Rover'dan tut ne olursa hamur ne olursa olsun burada yani 3'te 1 fiyatına yani 4'te 1,5 fiyatına öyle yani 3 aşağı 5 yukarı. Onun dışında kiralar ucuz, et ucuz. Onun dışında her şey pahalı. Önerir misin abi Türkiye'deki gençlere çıksınlar bir iş kurmaya çalışsınlar, vallahi gelip buralarda çalışsınlar? Burası küçük, Ohrid için konuşuyorum. Ben Üsküp büyük. Üsküp'e gittim değil mi? Evet gittim. Mecbur gidiyorum zaten. Üsküp büyük ama burada yani kışın bitersin ya. Burada kışın bitersin ya. Kışın sezonluk gibi düşün ya. Türkiye'de sezonluk yerler var ya mesela deniz kenarları falan. Ya ne bileyim ya. Hani ben aradığımı tam bulamadım yani. Senin anlayacağım. Olmadı yani böyle. Abi senin kanalın var mı? Evet YouTube kanalım var. Burak Durgun. Kaç abonen var? 130 bin. Şimdi var ya bak mesela bazı insan ben de mesela böylesine denk gelirsin. Burası çok ucuz. Benim kayınço var burada mesela. Ona denk gelseydin burası bal gibi. Ucuz diyor. Halak. Burada mesela asgari ücret 330 euro. Maksimum 500 euro aylık alırsın diyor. Zorlanırsın 500 euro alırken. Tamam mı? 500 euro alıyorsun ama birader yani ya şurada bir kahve içiyor 150 lira. Ya bir akşam yemeği falan filan kahve mi 1000 lira. 1 milyar. Zaten 23 bin dinar alıyor. 25 bin dinar. Düşünsene. 1000 liraya böyle yani farkında olmadan düşürüverirsin yani. Para çabuk gidiyor yani. Pahalı. Ya sen kardeşim bak. Aklın yolu bir ya. 61 lira euronun olduğu bir yerde sen hayatı ucuz nasıl zannedersin? Dünya standardı var ya. Ha sen Türkiye'de kazan ayda 3000 euro. Gel burada paşalar gibi geçinir. Burada profesör 700 euro alıyor ya. Bilemedim 1000 euro alıyor profesör. Ama yani yüksek pahalı abi. Burası bence pahalı yani. Ben aradım bulamadım. Ki ben mesela esnafım. Burada 20 euro aman 20 dinar gevrek satıyor. Atıyorum 30 dinar bundan satıyor. Bilmem ne satıyor.
Ya koca akşama kadar çalışıyorum, 150 euro toplayamıyor. Tabii canım bunun muhasebesi var, bilmem nesi var. Prosedürü çok. Yani böyle geri kalmış bir sistem. Yok oraya imza at, yok böyle. Türkiye bizim çiftlik gibi ya. Yani bu yaşıma kadar Türkiye'de iş yaptım. Türkiye'de de mi esnaftın abi? Tabii canım. Türkiye'de iş yapmak daha kolay. Ne üstüne yapıyordun işi? Ya ben çeşitli alanlarda çalıştım, otomobil üzerine vesaire. Türkiye'de iş yapamayan adam burada da zorlanır yani. Yani kapasitesiz bir adam gelip burada iş yaparsa bence bir başarı elde edemez. Yani. Arkadaşlara tavsiyem pek ben şey yaptım. Gelmesinler bu tarafa. Gelmesin diyemem kimseye de ama yani mesela önermezsin gibi. Onu ya şimdi ben de etkilemek de istemem insanları da yani ben umduğumu bulamadım öyle diyeyim ya. Şimdi gelecek olan şahıs vardır bilmem nedir. Hani çok ucuz bir yer değil. Şöyle ucuz. Parayı dışarıda kazanıp buraya gelirsen ucuz. O yüzden Avrupa'ya çalışmaya gidiyorlar işte. Buranın halkı bak şimdi mesela kalabalık hareketliliği görüyor musun? Her köşe başında araba yaz sezonu. Neden? Gitmiş Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada bunların pasaportu her yere geçiyor. Dolayısıyla gidiyorlar yazın, kışın. Atıyorum Avrupa'nın hangi ülkesini biliyorsan oraya gidiyor adam. Yaşlı, genci 3 ay, 4 ay çalışıyor. Orada alıyor 10.000 euro yapıyor cebine geliyor burada 7-8 ay aslan gibi geçiniyor. İmece usulü yaşama var burada. İmece usulü. Ne demek imece usulü? Aileden bir kişi gidiyor, 2 kişi. Orada çalışıyor. Geliyor burada yuvada yiyorlar. O neden? Burada para yok. Yoksa burada iş olsa Almanya'ya gidiyorlarmış çok. Ya Almanya, İngiltere, İsviçre yani her yere gidiyorlar. Amerika hariç her yere bunlar uçakla atlayıp gidiyor. Amerika vize uyguluyor bunların. Onun dışında bütün ülkelere bizim buraya geldiğimiz gibi onlar da oraya gidiyorlar. O şey güzel yani. Dergahı buldum ya. Bahsetmiştim ya bir dergahtan. Pir Mehmet Hayati Hazreti Alveti Dergahı ve Türbesi diyor. 1720. Şöyle içini de göstereyim videonun sonunda. Önünden geçmişim. Osmanlı İmparatorluğu Balkanlara gelmeden önce dervişler gelmişler buraya. İnsanları Türkleştirmek için. Yanlış hatırlamıyor isem. Şöyle içeriği göstereyim sizlere. Ne yazıyor burada? Zeynel Abidin Paşa Camii. 15. yüzyıl. Sarı saltuk vardı hatta yanlış hatırlamıyorsam. İşte buraya geliyorlar dervişler. Buradaki insanlara hem İslamiyet'i öğretiyorlar hem de burayı Türkleştiriyorlar. Öyle bir politika. Videonun sonunda burayı da göstermiş olayım. Hemen çarşının içerisinde bakın. Şöyle göstereyim konumunda. Gelmek, ziyaret etmek isteyen varsa gelebilir. Ohrid'i gezdik, dolaştık. Buradaki esnaflarla da konuştum. Aslında iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'den buraya gelip çok fazla iş yapmak isteyen insan var. Fikirleri, bilgileri aldınız onlardan. Yani tamamen onların söylediklerini aktarıyorum sizlere. İş yapmak isteyenler belki iletişimde kurabilirler buradaki abilerle, burada iş yapan insanlarla gelip konuşabilirler. Ondan sonra bir adım atabilirler. Tamamen tercihinize kalmış durumda. Ben sadece onların düşüncelerini aktardım sizlere. Ve elimden geldiğince Ohrid'i de göstermeye çalıştım. Ben seviyorum burayı. Yani Makedonya'nın hakikaten incisi burası. Makedonya'da bir yer ziyaret edecekseniz burası olmalı diye düşünüyorum. Videoyu da bu cümleyle bitireyim. Yoruldum ya. Vallahi sıcak birazcık yıpratıyor insanı. Kendinize iyi bakın dostlar. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Çarşının ortasında videoyu da bitirmiş olayım. Artık ben birazcık dinlenmek istiyorum ve çalışmam lazım. Video editlemem lazım ki sizlere video yetiştirmem lazım. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Konuşacağımız, tartışacağımız bir şey varsa saygı çerçevesinde yorumlarda buluşalım. Ciao.